Yıllardır insanoğlu koca ayak görüntüleriyle korkulu geceler geçirerek yaşamlarını sürdürdüler. Bazı yerlerde bu olay o kadar büyüdü ki kırsal bölgede yaşayan insanlar inanılmaz derecede büyük silahlar ve inanılmaz derecedeki güçlü köpekler alarak korunmaya çalıştı. Evlerini güçlendirdiler ve aklınızın alamayacağı tuzaklar kurdular. Sizce bunlara değer miydi? Sizce gerçekten de koca ayak var mıydı? Yapılan araştırmalara göre bu tezi ortaya atan ilk insan koca ayak izlerini gören İngiliz kaşif David Thompson olduğu söyleniyor. 1811 yılının Kasım gecesinde domuz avındayken Sir David Thompson'ın köpekleri bir anda yerlerini değiştirerek farklı bir koku üzerine odaklanıyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle o geceyi oradaki kulübede yatarak geçiriyorlar. Daha sonrasında ise olaylar kaşif Sir David'in günlüğüne böyle işleniyor. Uyandık ve öğleden sonra yolculuğumuza devam ettiğimizde büyük bir hayvanın izini sürdük. Kar yaklaşık 6 santim kadardı ve yaklaşık 6 saat boyunca ayak izlerini takip ederek günü geçirdik. Ayak izi dünyada yaşayan hiçbir canlıya benzemiyordu. Ölçtüğümüzde yaklaşık 17 santim geldiğini fark ettik. İzlerini takip ederken arkadaşımız tarafından belgelenmesi için ve ayak izlerini buzlu topraktan çıkartmak için yumurtalı bir solüsyonla bulunduğu yerden çıkartıp yanımıza aldık. Ayak izlerini takip etmeye devam ettik. Ama aşırı kar yağışından dolayı belirli bir süre sonra yok oldu. İlerleyen günlerde araştırmalarımız devam etti. Ama sadece her gün ayak izlerini görebildiğimiz canavarı göremedik. Her gün ve her gün belirli bölgeden geçiyordu. Ama sanki hayalet gibiydi. Kendini hiç göstermiyordu. David yaklaşık 200 kusur tane ayak kalıbını çıkartarak belgelendirdi. Ve o günden sonra bu haber gazetelere yansıyınca hem ticari açıdan hem de farklı açılardan koca ayak ismi dünya çapında duyuldu. Bu serimizde kanıtlanabilir belgelere sadık kalmaya çalışacağız. Ve dünya çapında en iyi şekilde ve dünyanın gündemine bomba gibi düşen 10 görüntüyü bularak üzerinde araştırma yapacağız. Ve bunlar gerçek mi yoksa insanoğlunun insanlığa yaptığı büyük bir yalan mı, onu ortaya çıkartmaya çalışacağız. Bize destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. ...2015 yılında çok ilginç bir olay, gerçekten de ilginç bir şekilde bir köpeğin tasmasındaki GoPro kameraya yakalandı. Amerika'da av köpeği yetiştiriciliği yapan bir adam tüm köpeklerine teker teker GoPro kamera bağlayarak köpeklerin eğitimlerinin işe yarayıp yaramadığını kontrol etmek adına kayda aldığı köpekleri salmıştı. Turlarını tamamlayan köpeklerden bir tanesinin kamerasına gerçekten ama gerçekten çok ilginç bir kare yakalandı. Şimdi izleyeceğiniz bu video 2015 yılında Bigfoot adlı YouTube kanalında paylaşılınca hayli dikkat çekmeyi başardı. Haydi gelin hep birlikte bu görüntüye bir bakalım. Evet, görüntüleri hepiniz izlediniz ve aklınızda birçok soru oluştu. Acaba bu gerçek mi? Bu videoyu yayınlayan YouTube kanalı %100 gerçek diyor. Ama bizim incelememizden geçebilecek mi? Yakından inceleme vakti geldi o zaman. Videoda sıradan siyah bir köpek ormanlığın içerisinden koşarak geçiyor. İnce ve uzun mavi ladin ağaçları dikkatimizden kaçmıyor. Tahminlerimize göre Kuzey Amerika'da dağlık bir yer olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ve köpeğin kamerasındaki yağmur tanesi de o bölgenin oldukça iyi yağış alan bir yer olduğunu doğrular durumda. Şimdi bunlardan bize ne diyebilirsiniz? Ama köpek ilerleyince kayda ilginç bir canlı giriyor. Siyah tüylü büyük bir canlı ve köpeğin orada olup olmadığı hiç umrunda olmadan oradan geçiyor. Tahminlere göre 2 metre civarında bir boyu olduğu bariz bir şekilde belli oluyor ve yürüyerek ormanlık alana geçiş yapıyor. Burada dikkatimizden kaçmayan noktalar elbet var. Köpek 2 metrelik devasa siyah kürklü bir canlıyı görünce neden hiçbir tepki vermiyor? Ve direkt o yokmuş gibi davranıp yolunda gidiyor. Ve bu devasa siyah kürklü canlı da köpekten neden hızlı bir şekilde kaçmıyor? Sakın bir yere ayrılmayın. Şimdi sizlere bu görüntülerin kurmaca olabileceğini kanıtlayabilirim. Tüm dünyada bilinenin aksine Amerika kıtasında goriller yaşamıyor. Ve bu canlı da apaçık bir şekilde büyük bir gorili anımsatıyor. Ve bu köpekler ise özel eğitim almış av köpekleri.
ve önlerine gelen her türlü avın yerini tespit edip sahiplerine bildirmekle hükümlü olduğunu iyi bilen bir köpek. Ama hiçbir şekilde tepki vermiyor. Ve bu büyük kıllı hayvan da nedensizce sanki sokakta yürüyüp geçermiş gibi yolun ortasından geçip gidiyor. Evet, bu görüntülere tekrardan bir göz atalım. Görüntüleri hepiniz gördünüz. Bizlere göre bu tam bir düzmece olabilir. Çünkü yaşanan o anların hiçbiri herhangi bir gerçeklikle uyuşmuyor. Ama yine de bir ihtimal var. Belki de Amerikan kıtasında yaşayan tek goril o olabilir. Belki de o gerçekten devasa bir koca ayak. Söz sizde. Sizce bu görüntülerdeki canlı koca ayak mıdır? Şimdi sakın bir yere ayrılmayın. Göreceğiniz bu görüntüler sizin korkularınızla yüzleşmenizi sağlayabilir. 2012 yılında Birleşik Devletler Utah'ta çok ilginç bir görüntü kameralara yakalandı. YouTube'a yüklendiğinde ise gerçekten de dikkatleri üzerine çekerek 8 milyon izlenme almayı başardı. Bir grup genç arkadaşlarıyla birlikte Utah'taki Provo Kanyonu ile Little Kanyon'un tam ortasında kamp yapmaya karar verdiler. Bölgeye ulaşmak gerçekten de engebeli olmasından ve sadece arazi motorlarının geçebileceği kadar yolların bozuk olduğundan dolayı ulaşımı en yakın karayoluna 7 saatlik bir mesafeyi seçtiler. Buldukları kamp bölgesi çok hoşlarına gitmişti. Tam o bölgede çadır hazırlıkları yapmak üzereyken çalıların arasından çıtırtılar çıkana kadar her şey normaldi. Bearcart isimli genç hemen video kamerasını eline aldı ve kameranın zoom özelliğini kullanarak ne var ne yok anlamak istediler. Haydi gelin o zaman bu görüntülere hep birlikte bir bakalım. Görüntüleri hepiniz gördünüz. Sizce bu video kaydındaki siyah tüylü canlı ne olabilir? Evet, Dünyanın Enleri kanalı olarak sıra bizde ve bizim bu görüntüleri incelememiz gerekiyor. Video kaydına baktığımızda bu görüntüyle video kaydını alan adam arasında yaklaşık 20 metre bir mesafe olduğu açıkça gözüküyor. Ve ağaçlardan da anlaşılabileceği gibi sonbaharın sonları, belki de kışın ortası olabilecek derecede bariz bir şekilde ağaçlar yapraklarını dökmüş ve kurumaya başlamış durumda. Yine ağaçların da bariz bir şekilde çınar ağacı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi bu kadar ayrıntı bizim ne işimize yarayacak diyebilirsiniz. Ama sakın bir yere ayrılmayın. En ufak bile bir ayrıntının araştırmada ne kadar etkili olabileceğini göreceksiniz. Utah bölgesi bilinenin aksine boz ayılarının doğal yaşam alanlarından birisidir. Görüntüde ise neredeyse ayıya benzeyen bir canlı var. Ama dikkatimizi çeken bir diğer nokta ise görüntüdeki canlının bir ayı gibi değil de bir insan gibi yürüdüğü de çok net bir şekilde belli oluyor. İlk başta ayı olabilmesi için gerekli şartları sağladı mı ona bir bakalım. Ayılar bildiğimiz gibi kış aylarında yaklaşık 5 ila 7 ay kadar kış uykusuna yatar ve böylelikle doğal dengenin kendini toparlamasını bekler. Video görüntüsü de kışın çekilmiş. Ama şöyle bir istisna var. Kış uykusundan 100 ayıdan biri kalkabiliyor ve öyle bir aç oluyorlar ki her yerden yem arar duruma geliyorlar. Şimdi bu kadar ayrıntıdan sonra en can alıcı noktaya geliyoruz. Görüntüdeki canlının tüyleri ayıya benziyor. Tasvir edilen koca ayak görüntülerine de benziyor. Yürüyüş şekli bilinen herhangi bir ayıya benzemiyor. Sanki bir insanmış gibi yürüyor. Ve kışın ise kış uykusundan kalkan ayıların çok nadir olduğu belirtiliyor. Bunu da hatırlatmak isterim ki aç bir ayı yönünü asla değiştirmez ve kaçmaz. Direkt saldırır. Bu görüntülerin %80'den fazla ayı dışında bir canlıya ait olduğunu çıkartabilirsiniz. Sizce bu görüntüdeki canlı ne olabilir? Yoksa o bir koca ayak mı? İki Rus gencinin başına gelen bu olay gerçekten de hiç kimsenin istemeyeceği kadar korkunç. İki Rus, Ural dağlarından nakliye kamyonlarıyla geçerken araç kameralarına çok ilginç bir şey takıldı. Gelin hep birlikte bu görüntüleri bir izleyelim.
Evet, görüntüleri hepiniz izlediniz. Gerçekten de ıssız bir yolda giderken görmek istemeyeceğiniz son şey bu olabilir. Videodaki gençler arasında ise şöyle bir konuşma geçiyor. Hey büyük tüylü maymun, hadi peşinden gidelim. Lanet olsun, sen kovalamak istiyorsan gidebilirsin, ben gitmem. Lanet olsun dostum, ikimiz kovalayalım, ben çok merak ettim. Aralarındaki bu diyalogdan sonra gençlerden biri arabadan inip etrafına bakıyor ama hiçbir şey göremeden tekrar araçlarına binip yolculuklarına devam ediyorlar. Buraya kadar görüntüleri hepiniz izlediniz ve incelediniz ama sıra bizde. Bu görüntülerin gerçek bir Yeti olabileceği konusundaki gerçekleri sizlere sunmak istiyoruz. İlk başta sizlere kısa bir bilgi vereyim. Kocaayak ve Yeti ikisi de aynı türden gelen maymunumsu canlılar. Ama Kocaayak daha kırsal ve ağaçlık bölgelerde yaşamayı tercih ediyor ve soğuğa o kadar dayanıklı değil. Ama Yeti tam tersi olarak dünyanın en soğuk bölgesinde de yaşayabilme yeteneği bulunuyor. Bunları ayılar ile karşılaştırabilirsiniz. Boz ayının tüyleri kahverengi, kutup ayısının rengi beyaz olarak yaratılmıştır. Kısa bir bilgiden sonra görüntüleri bir daha inceleyelim. Görüntüde yerden yüksekte kamyonet tarzı bir aracın gittiğini ve dikiz aynasına takılan bir araç kameraları olduğu açıkça belli oluyor. Bulunulan bölgenin oldukça çok kar yağışı altında kaldığı gözler önünde. Ama dikkatimizi çeken diğer bir nokta var. Kar yağışı var ama nedense gençlerin silecekleri çalışmıyor. Acaba aracın silecekleri mi arızalı yoksa ihtiyaçları mı yok? Ya da bu kadar kar yağışında da yollar sıkıntısız bir şekilde gözükebiliyor mu? Bu soruyu aşırı kar alan bölgede yaşayan seyircilerimize yöneltiyorum. Kar yağışı sırasında sileceklerinizi kullanıyor musunuz? Şimdi diğer dikkatimizi çeken bir nokta ise bildiğiniz gibi araç kameralarının ses kaydetme özelliğinin olmaması. Çünkü daha fazla kayıt yapabilmesi açısından araç kameralarının ses kaydı kapatılıyor ya da hiç üretilmiyor. Bu videoda neredeyse HD bir şekilde ses alabiliyoruz. Size bir soru. Araçta yolculuk yapıyorsunuz ve sizin sesinizi kaydediyor. Bu sizi rahatsız etmez mi? Bence herkesi rahatsız eder ve etik olmaz. Buraya kadar ayrıntıları hepimiz iyi bir şekilde inceledik. Şimdi ise can alıcı noktadayız. Görüntüye araçta yaklaşık 20 metre bir mesafede beyaz bir canlı takılıyor. Bu görüntüyü biraz daha temizleyelim ve görüntüleri daha net bir şekilde görebilmek için ayarlarını biraz kurcalayalım. Evet, karşımıza böyle bir şey çıkıyor. 2 ayağı ve 2 kolu olan bir yaratık karşıdan karşıya yürür pozisyonda geçiyor. Burada çelişkinin olduğu diğer bir nokta ise beyaz canlının yoldan karşıya geçerken neredeyse ayakları 50 santim kadar kara battığı ve etrafa kar sıçrattığı net bir şekilde gözüküyor. Burada gerçeklikle uyuşmayan noktalar var. 50 santim kar var ve araç sıkıntısız bir şekilde yolda gidiyor. Bu bölgede daha önce bu tarz görüntüler elde edilmiş. Bu kadar ipucuna rağmen ben %50 gerçek, %50 kurmaca olabileceğini düşünüyorum. Peki sizin düşünceniz nedir? Ama sakın bir yere ayrılmayın. Sizin aklınızı alacak görüntü listemizde. Çünkü gerçekten de Ural Dağları'nda Kocaayak yakaladığını iddia eden bir adam var. Ve Kocaayak'ın etini pişirip tadına bakıyor. İnanılması oldukça zor bir görüntü var karşımızda. Ve bu video kaydı New York'un kırsal kesimi olan Old Forge'da çekilmiş. Bir grup doğa tutkunu ormanda yürüyüş yaparken garip bir ses duyunca hemen ellerine telefonun kamerasını açıp video kaydına başlamışlar. Gelin hep birlikte bu video kaydına bir bakalım. Whoa, there it is. It's a bear. That's not a bear. What is that? It's a freaking bear. What? A bear walking on legs that's brown around here? Looks like a bear to me. Bears are black here. Video kaydını hepiniz incelediniz. Sizce bu görüntüdeki siyah kürklü canlı ne olabilir? Bilindiği gibi New York'ta ne maymun ne de goril, bunların hiçbiri yaşamıyor. Kaydımızı incelemeden önce bunları göz önüne almamız şart. Kayıt yaklaşık 50 metre uzaklıktaki siyah kürklü bir canlıyı çekiyor. Görüntüde oldukça çok zoom yapıldığı için videodaki titreşim de baya bir çok. Ama videoyu temizleyip görüntüyü netleştirebildik. Siyah kürklü canlıya da odaklama yaptığımızda resmen onun bir goril olduğu net bir şekilde görebiliyoruz. Hem de elinde yavrusu var.
Ama bazı ipuçları goril olma olasılığını düşürüyor. Çünkü bu canlı insan gibi ayakta yürüyüp ellerinde yavrusunu taşıyor. Maalesef ki görüntü kaydı kısa ve bu görüntüyü çekenler o bölgeden psikolojik olarak bir baskı yaşadığını ve zihinlerinin bulandığını belirtiyor. Sizce koca ayakların psikik yetenekleri olabilir mi? Yoksa psikolojik korkunun birleşmesinden mi? Bu kayıt bittikten sonra yerel polise teslim edilmiş. Araştırmalar yapılmış ama hiçbir şey bulunamamış. Yine kaydı çeken gruptan biri de o günün akşamı rahatsızlanıp bir hafta hastanede yatmış. Bu da tekrar söylediğimiz gibi koca ayakların psikik güçlerinin olduğunun bir kanıtı olabilir mi? Koca ayakların ya da yetilerin gözükmemesinin sebebi psikik güçleri olabilir mi? Acaba onlar bizden daha zeki canlılar olabilir mi? Bizlerin kafasından yaklaşık 4-5 kat daha büyük kafa yapıları var. Ve yine mantıken düşünecek olursak beyinleri bizlerden daha da büyük. Sizce bu beyin yapısı yüzünden psikik güçleri olup insanları farklı şeylere yönlendiriyor olabilirler mi? Bence çok mantıklı. Ya da bizlerden daha zeki oldukları için kendilerini göstermemek amacıyla bizlerin zihinlerimizi okuyup yön değiştiriyor olabilirler mi? Bunlar bir gerçek ve bir ihtimal. Peki sizin düşünceniz nedir bu konuda? 3 Ocak 2011 yılında kameranın objektifine çok çılgınca bir görüntü yakalandı. Johnny isimli bir adam ailesi ve arkadaşlarıyla kartopu savaşı yaparken çok ilginç bir görüntü kameraya yakalanana kadar her şey normaldi. Ama hiçbir şeyi fark etmediler. O kadar çok eğleniyorlardı ki. Hayatlarında sadece bir kerelik görülebilecek bir şeyi kendi gözleri değil de kameranın gözleri görüp çekti. Evde videoları izleyince ayrıntıyı fark etti ve YouTube'a bunun ne olduğunu öğrenmek için yükledi. Gelin hep birlikte bu görüntülere bir bakalım. All right. Look out, John. Nice. I'll go. Why does my ear always feel like I can't breathe? Evet, görüntüleri hepiniz incelediniz. Bu video kaydı da Utah'ta çekildi. Bir şeyi fark ettiniz mi? Bu koca ayak neden sadece Utah'ta gözüküyor? Ya da neden orada gösterilmek isteniyor? Utah, ABD'nin batı eyaletlerinden birisidir. 4 Ocak 1896 yılında Birleşik Devletlere eklenen 45. eyalettir. Acaba 1896'dan beri o bölgede başkasının gözleri olabilir mi? Araştırmalarımızda şöyle bir şeyle karşılaştık. Utah ismi bölgede yaşayan Amerikan yerli kabilesi olan Ute'den türetilmiş ve Ute dilinde dağların halkı anlamına gelmektedir. Acaba o bölgede böyle yaratıkları gösterip bölgeyi bakir bırakma çabalarındalar mı? Yoksa orada yeraltı zenginlikleri mi var? Bu belirli bir süre sır olarak kalacak gibi. Ama gelin hep birlikte biz de bu görüntüyü bir inceleyelim. Kameranın kadrajında 5 kişi var ve kartopu oynuyor. Sağ üst kısımdan siyah boz ayıya benzeyen bir tasvir. İki ayağının üzerinde belirli bir tempoda yürürken insanları fark edince koşmaya başlayıp kaçıyor. Görüntü çok eski olduğu için ne kadar iyileştirme yapsak da o bölgeye görüntüyü netleyemiyoruz. Ama gerçekten de bir koca ayağa benzediği için bu listemizde yerini alıyor. Sizce görüntüdeki yaratık ne olabilir? Bize kalırsa yerli halkın ve yerli kabilelerin turistleri korkutarak eğlendirdiği bir şey olabilir gibi görebiliyoruz. Ama bir koca ayak da olabilir. Bu yüzden elimizdeki delillere bakarak %75 koca ayak, %25 ise sahte diyebiliriz. ABD'nin Birleşik Krallık'tan 4 Temmuz 1776 yılına kadar bağımsızlığını kazanmasından sonra tüm yurtta federal tatil ilan edilmiştir ve her 4 Temmuz bağımsızlık günü olarak kutlanmaktadır. Şimdi göreceğiniz video kaydı ise 4 Temmuz 2012'de çekilmiş bir görüntü. Haydi gelin hep birlikte bu görüntüyü bir inceleyelim. Evet, görüntüleri hepiniz izlediniz. Sizce bu görüntülerde bir gariplik var mı? Neden 2012 ve neden 4 Temmuz hiç merak ettiniz mi?
Evet, meraklarınızı cevaplandırmamız gerekiyor. Video kaydında yaklaşık 1.80 boylarında elinde bir şey taşıyan siyah kürklü bir canlı gözüküyor. Ama taşıdığı şeye dikkatlice bakarsanız yavrusu olduğu apaçık belli oluyor. Ve yavrunun kafası da oldukça net gözüküyor. Sanki bir telaş içerisinde hızlı bir şekilde yürüyerek kayboluyor. Bu görüntüyü Peterson isimli bir adam çekmiş ve söylediğine göre av sırasında silahını bir geyik zannedip ateşlemiş ama ıskaladığını söylüyor. Bu seslere karşı kayanın arkasından böyle kocaman bir şey çıkınca şaşırdık ve hiçbir şey yapamadık diye yemin ediyor. Gerçekten de çok şaşırtıcı ve yine Birleşik Krallık. Bir şey fark ettiniz mi? Bundan önce incelediğimiz görüntülerden birkaçı da 2012 yılında çekilmişti. Acaba neden 2012? 14 Mart 2012, Bangladeş'te içinde 200 yolcunun bulunduğu feribot kaza yaparak battı. 32 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi kayboldu. 11 Nisan 2012, Hint Okyanusu'nun Endonezya'ya yakın bölümünde 8.6 şiddetinde deprem oldu. 20 Nisan 2012, Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarında yaşanan uçak kazasında 116 yolcu ve 5 mürettebat hayatını kaybetti ve kazadan sağ kurtulan olmadı. 6 Haziran 2012, Venüs Güneş'in önünden geçti. 15 Temmuz 2012, PSY'ın şarkısı Gangnam Style YouTube'a yüklendi ve daha da çok acayip olaylar. Evet, sizce neden 2012? Yoksa bu tarihte dünyadaki insanoğullarını korkutmak amaçlı yapılan bir komplo mu? 2012 yılı tarihin bize kazandırdığı en korkulu yıllardan bir tanesi. Söylenenlere göre 2012 yılında Maya takviminde kıyamet geleceği söyleniyordu. Ama herhangi bir kıyamet gelmedi. Mayalar bunu yanlış tespit etti. Ama mantıken bakacak olursak Mayaların tasvir edilen resimlerinde, duvar yazılarında ya da Mayaların bulunduğu o eski bölgede öyle bir tasvir var ki duvarlarda. Öyle bir resimler var ki gerçekten de tipleri koca ayaklara benziyor. Belki de bu koca ayaklar Maya kaviminden, Maya topluluğundan son kalan son üyeler olabilir mi? Belki de Mayalar koca ayaklardı ve onlar o kadar çok zekiydi ki dünyanın geleceğini görüp hepsi farklı yere saklandı. Ve bazıları da dünyada kalıp dünyanın akışını değiştirmek amacıyla farklı şeyler yapıyor olabilir. Mantıken düşünecek olursak resim ve koca ayak ikisi de çok birbirine benziyor. Size bir soru. Bu kadar benzerlikleri olmasına karşın ve Mayaların tapınaklarının bulunduğu yerde bu koca ayakların daha çok gözükmesinin asıl sebebi Maya kaviminin aslında bir koca ayak topluluğu olduğunun bir kanıtı olabilir mi? Şu an izleyeceğiniz görüntüler devlet arşivinden çıkartılarak sizlerin önüne serilmiş durumda. Yellowstone Ulusal Parkı Idaho'da parkın doğal yaşamını korumak için ve internet sitesinde insanların canlı olarak vahşi doğayı izleyebilmeleri amacıyla oldukça gelişmiş kamera sistemleriyle döşenmiştir. Bu ilginç görüntü Mary Greeley isimli YouTube kanalına yüklenince hem medyanın hem de tüm insanlığın dikkatini çekmeyi başarmıştır. Gelin hep birlikte bu görüntüleri bir inceleyelim. Görüntüleri hepiniz gördünüz ama belki de o ince ayrıntıyı fark etmediniz. Bufaloların arkasında koca ayak sürüsü geçiyor ve bufalolar onlara artık o kadar alışmışlar ki hiç tepki bile vermiyorlar. Ya da koca ayak çok sessiz bir şekilde gelip bufaloları avlamaya çalışıyor olabilir. Ama koca ayak sürüsü arkalarından gelip geçiyor. Normal bir şekilde yürüyerek yollarına devam ediyor. Ama burada bir çelişki var. Önceki görüntülerde de dediğim gibi koca ayaklar soğuğa alışık bir hayvan değil. Sadece yetiler yaşayabiliyor. Bu bölge neredeyse -10 dereceleri görebiliyor ve ayaklarının oldukça uzun olduğu net bir şekilde gözüküyor. Hesaplarımıza göre neredeyse bufalolarla aynı boyutlarda diyebiliriz. Bu görüntü yaklaşık 1 kilometre öteden yüksek çözünürlüklü kamera ile çekildi ve o yüzden herhangi bir tepki vermediler. Bu demek oluyor ki aslında bir sürü ve aile yaşantısı var. Belki de koca ayaklar insanların evrimleşme döneminden kalan bizlerin bir alt türü olabilir. Ama bu görüntüler hiçbir şekilde üzerinde oynanmadı ve orijinal. Bizlere göre bu görüntü %90 gerçeklik taşıyor olabilir.
Ama yine de bu bölgeyi daha da meraklı bir hale getirmek için yapılan bir çalışmada olabilir. Söz sizin. Sakın ama sakın bir yere ayrılmayın. Listemizin ilk üçüne geldik ve gerçekten de hayata bakış açınızı değiştirecek ilk üç bu olabilir. Belki koca ayak o kadar çok eskiye dayanıyordur ki bizim evrimleşme dönemimizden kalan, bizim belki evrimleşmeyen kısmımız olabilir mi? Belki de bizim insanoğullarından evrimleşme döneminde arada sıkışan bir tür olabilir mi? Eğer evrim teorisine inanıyorsanız tabi. Mantıken yine bakacak olursak maymunlar insanlara o kadar çok benziyor ki bizim evrimleşmemiş halimiz olabilir. Ama yine koca ayaklara bakacak olursak bizim belki de daha çok üst seviyemizde olabilir. Belki koca ayaklar bizden daha hızlı bir şekilde evrimleşti ve bizden daha zeki bir canlı oldular. Belki bunlar elit topluluk olabilir. Belki de bizden bir alt seviye topluluk da olabilir. Evrimleşme sırasında belli bir bölgede sıkışıp kalan insan topluluğu belki de koca ayak olabilir. Sizin düşünceniz nedir bu konuda? Eğer bu bir gerçekse, eğer koca ayaklar insanlar gibi konuşabiliyorsa bu tüm inancı değiştirebilir. Ama şimdi sakın bir yere ayrılmayın. Bu listemizde ilk 3'e geldik ve ilk 3'te bazı insanlar gerçekten de koca ayağı yakalamış ve evlerinde saklıyor. İnanması güç ama görecekleriniz gerçekten de korkutucu. Listemizin 3. sırasında herhangi bir görüntü yok ama koca ayağın ses kayıtları var. Bu ses kaydı rüyalarınıza girebilir, sizleri korkutabilir. Panik atağı olanların bu kaydı dinlememesi önerilir. Şimdi ses kaydını dinleme zamanı. Evet, kayıtları hepiniz dinlediniz ve bu kayıtlar üzerinde birçok araştırma yapıldı. Birçok bilim adamının incelemelerine girdi ve ses kaydının dünya üzerinde yaşayan herhangi bir canlıya ait olamayacağı ve herhangi bir montaj olmadığını doğrular belgeler verildi. Bu ses kayıtları Sasquatch Onion isimli bir YouTube kanalına yüklenmiştir. 5 yıl önce yüklenmeye devam eden ses kayıtları günümüz itibariyle hala yüklenmeye devam ediyor. YouTube kanalını incelediğimizde doğa bilimcisi ve primat uzmanı olduğunu söyleyen Nepita isimli bir adam var ve koca ayaklarla 5 yıldır iletişime geçmeye çalıştığını ve son 1 yıldır ise aktif olarak iletişim kurduğunu söylemekte. Hatta onlarla birlikte vakit geçiriyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Her zaman ses kaydı alıyor ve koca ayakların güvenliği için herhangi bir görüntü göstermeyeceğine karşın yemin etmiş durumda. Nepita isimli adam 1 yıldır aktif olarak onlarla iletişim kuruyorum ve onlara kendi dilimizi öğretmeye çalışıyorum. Onlar da bizi yavaş yavaş anlamaya başladı ve taklit etme yeteneği sayesinde 5 yaşındaki bir çocuk gibi konuşabiliyor. Hafızaları da çok kuvvetli. Gördüğü ve duyduğu hiçbir şeyi unutmuyor. İnsanlara oldukça çok benziyor ama bizlerden yaklaşık 3 kat daha büyükler. Aile yaşantıları var ve aktif olarak çoğalıyorlar. Sadece ben ve arkadaşım yanlarına gittiğimizde bizlere güvenip gözüküyorlar diyen Nepita bunların başka bir tür insan olabileceğini düşünüyor. Tekrardan söylüyorum, ilk 3 gerçekten de korkutucu. Eğer geceleri yatarken korkan biriyseniz bu görüntüleri izlemeyin ve bu videoyu burada bırakın. Ama daha da ekstrem bir şey arıyorsanız ve bu gerçeği görmek istiyorsanız videomuza devam edin derim. Bir köpek eğitmeninin açmış olduğu YouTube kanalı işleri hayli ilginç bir duruma sokmuş gibi gözüküyor. 23 Eylül 1953'te YouTuber ve köpek eğitmeni olan Peter Carney isimli adamın babası bir koca ayak avlamayı başarmış ve bunu o yıldan beri bir derin dondurucuda saklıyormuş. Babası ölmeye yakın koca ayağın dondurulmuş bedeninin yerini söyleyince gerçekten de hayatı değişiyor. Gelin Peter'ın bu videolarına bir göz atalım.
thing that I wanted to say is I'm not doing anything weird with the Bigfoot head, and there's been several... Evet, görüntüleri hepiniz incelediniz. Sizce bu konuda düşünceleriniz nedir? Babası gerçekten de bir koca ayak yakalamış olabilir mi? Ve inanması zor ama gerçekten de yakaladıktan sonra nasıl bu hale getirip saklamış? Gerçekten de çok şaşırtıcı. Peter bu görüntüleri YouTube kanalına yükledikten sonra hayli popülerliği yakalamış durumda. Video konuları da çok ilginç. Bugün koca ayağın ayaklarını inceliyoruz. Bugün koca ayağın kafasını inceliyoruz. Bugün koca ayağın tadına bakıyoruz diye bir sürü garip ama ilgi çekici videoları mevcut. Ama gelin hep birlikte bu görüntüler gerçek bir koca ayağa mı ait bir inceleyelim. İlk başta ana görüntümüzde koca ayağın kafatası bariz bir şekilde belli oluyor. Peter eline metre alıp ölçüp incelerken videosunu çekiyor. İlk başta dikkatimizi çeken nokta şu oldu. Koca ayağın kafatasının kesilmiş olduğu yer gerçekten de belli bir eğime sahip. Sizce daha önceki Deniz Kızları belgeselimizdeki gibi bu bir insan yapımı kukla olabilir mi? Oldukça şaşırtıcı derecede insan yapımına çok benziyor. Ama bütünlüğü ve dondurulmuş hali ise gerçekten de çok farklı bir canlıya benziyor. Ama şimdi sakın bir yere ayrılmayın. Bunun bir kurmaca olabileceği hakkında şüphelerim var ve onları size göstereceğim. Kafatasını yakından incelediğimizde aklıma karda bufaloların arkasından geçen koca ayak sürüsü geliyor. Bufalo'dan da çıkacak olursak bu resmen bufalo kafasına dikilmiş bir yüzmüş gibi gözükebiliyor. Bildiğiniz gibi bufalo ile renkleri aynı. Bufaloların kafa kısmında bulunan tüyleri kıvırcık. Ne şaşırtıcı ki bu canlının kafatasındaki tüy de kıvırcık. Ve bir bufalo kafası yaklaşık 50 kilogram gelebiliyor. Gerçekten de çok şaşırtıcı. Bu kafa tam da 50 kilo civarlarında. Ama dikkatimizi çeken bir nokta ise bu oluyor. Bunu yapabilmek için nasıl bir işsiz olmak lazım? Bu video kaydında Peter bizim bazı çelişkilerimizi körler bir şekilde konuşunca işler değişiyor. Peter eğer gerçekten de merak eden olursa, ben bunu araştıracağım diyen olursa bir mail uzaktayım. Mail atın, ben de size koca ayaktan bir parça göndereyim. DNA'sını, yapısını bir inceleyin. Biz de Dünyanın Enleri kanalı olarak mailimizi gönderdik. Çok zaman geçmeden geri dönüş almayı başardık. Şimdi ise bekleme aşamasındayız. Eğer gerçekten de gönderirse bunun araştırmasını üniversite profesörleriyle yapacağız. Böylelikle gerçek mi ya da değil mi bunu öğrenebileceğiz. Azerbaycan'da çok ilginç bir görüntü değil. Gerçekten de kendisi yakalandı. Evet, inanması zor ama koca ayağın kendisi yakalandı. Azerbaycan'da bir genç ormanda yürüyüş yaparken çalılıkların arasında çok ilginç bir ses duydu. İlk başta domuz olabileceğini düşündü ve seslerin geldiği noktaya doğru yürüdü. Çalıların arasından öyle bir şey yakaladı ki gerçekten de inanması zor. Gelin hep birlikte bu görüntülere bir bakalım. Evet, görüntüleri hepiniz gördünüz. Bu canlı yakalandıktan sonra genç adam araştırma yapmış ve ne goril yavrusu ne de herhangi bir maymun yavrusuna benzemediğini görünce Orman Bakanlığı'na bu görüntüleri göndermiş. Bakanlıktan gelen cevap ise hayli ilginç. Bu bir koca ayak ve ona acilen el koymalıyız deyip bu canlıyı araştırmak için götürmüşler. Evet. İlginç olan bir nokta ise ilk defa bir Türk ülkesinde bulunup yakalanması. Bizim yöremize özgü bir canlı değil. Bu yüzden işler gerçekten de hayli karışıyor. Görüntüleri incelediğimizde aynı bir goril yavrusunu andırıyor. Ama yüzü çok farklı. Elleri aynı bir insan eli gibi ve vücudundaki tüyler çok uzun. Gerçekten de tüyler ürpertici bir canlı. Evet, bu görüntüleri gördükten sonra düşünceleriniz değişti mi? Koca ayaklar sizce gerçek olabilir mi? Evet, bu görüntüleri hepiniz gördünüz. Ben bu görüntülerden sonra artık koca ayaklara inanır oldum. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Koca ayaklar gerçek olabilir mi? Koca ayaklar insanlardan daha zeki bir canlı olabilir mi? Evet, cevap sizin.